Merhaba arkadaşlar, ben Nebahat Güngör. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel bir havlu kenarı modeliyle karşınıza geldim. Yapımı güzel, zevkli, her şeyde olması gereken bir model, ağır bir model. Hatta bu modeli analı kızlı diye yazıyorlar bazı arkadaşlar, YouTube kanalında yapan arkadaşlar yazmışlar. Şu anneleri oluyor, şu da çiçekler kızları oluyor galiba. Öyle yazmışlar. Anneme de söyledim. Bu modelin adı böyle. Ben bu modelin adını ne yazayım dedim. Gelin tacı yap dedi. Çiçek bahçesi, gelin tacı falan gibi bir şeyler yaz dedi. Taç gibi duruyor çünkü dedi. Evet öyle taca da benziyor. Çok güzel. Bu modeli hani gerçek sahipleri kimdir, ilk kim çıkardı bilmiyorum da ellerine sağlık. Herkese yapıyorlar, sunuyorlar. Kızlar çeyizlerine koyuyorlar. Bu işleri yapan, tığ işi yapanlar, el işi yapanlar, para kazananlara yani güzel modeller oluyor. Onların sayesinde onlar da yapıyorlar, para kazanıyorlar. Evlerini geçindiren insanlar da var. Şimdi ben videonun sonunda anlattım. Yani burada da anlatayım. Arkadaşlar ben bunu 18 numara tığla ördüm. İsterseniz 22 ile örerseniz 4 tane motif olacak. Böyle çiçeklerden oluşuyor. Çünkü biraz daha sıkı olacak. Mesela şu kadarcık bir fark ediyor. 18'den 22 ile ördüğün zaman tığ farkı, el farkı da oluyor. İsterseniz bu motifi dışarı atabilirsiniz. Şu birleştirmeyi buradan başlayabilirsiniz. Eğer 18'den örmek istiyorsanız. Bir de video çekerken ben burayı üçlü diye çektim. Şu ara. Şu ikisinin arasında 3 tane kafes vardı. Ben bunu yaptım. Sonuna geldim. Şu kadarcık bir fark etti. Bir de ters yönde yapmıştım. Söktüm ben bunu. Yönüne de dikkat edin. Ters olduğu için sökemedim. Kesmem lazım. Yakacağım ıvır zıvır derken çirkin bir görüntü olacak. Ben bunu yeniden söktüm. Bir de buralarına 3'er tane boşluk bıraktığım zaman çok ayrık geldi. Hoşuma gitmedi. Aralarına 2'şer tane bıraktım. İsterseniz bir tane de yapabilirsiniz. Daha sık olur. Dediğim gibi 18'e yaparsanız bunu da dışarıya atarsınız. 4 tane motif sığar buna. Ama gerçekten motif çok güzel oldu. Albenisi güzel bir motif oldu. Ben bunu da ütülemedim. Ütüleyeceğim nasipse. Öteki motifi de bitireceğim daha. Bitirdim de beyazını yapmadım. Kuşağını yapmadım. Ona göre artık yaparsınız. Arkadaşlar çok konuştum ama kanalıma abone olup like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilsiniz. Abonenizi de bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tığımızı aldık. İpimize sabitleyelim. Birkaç tane tığım vardı. Ona baktım hangisi numarayı almışım diye. Devamlı kullandığım tığ daha güzel elime geliyor. Şimdi 35 tane kadar bir zincir çekelim. Zinciri çekerken arkadaşlar zincirin üzerine batmak istiyorsanız çok aşırı sık çekmeyin. Çünkü içlerine batılacak. Trabzanlar, kutucuklar yapılacak. Eğer benim gibi yapmak isterseniz ben alttan alıyorum genelde. Ama bazen duruma göre de değişiyor. Zincirin üzerine de batıyorum. Ona göre bir zincir sıklığı yapın elinize göre arkadaşlar. Evet tekrar ipime geçireyim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. 35 tane zincirimizi çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu bir 35 tane yapayım. Evet 35 tane zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine ipini alıyoruz. Şimdi bir tane köşe oluşturacağız. 7-8 tane kadar ileriye batıyoruz. Bir köşe elde ediyoruz ya arkadaşlar. Bunu zincirin üzerine batacağım. Çünkü köşeyi sabitlemem için. Alttan alırsam köşe durmaz. Orası kayar durur. Evet battık bir yerden. 1, 2. 2 seferden çıkılacak bir kutucuk yaptım. 1, 2. 2 zincir çektim. Tekrar
2 tane kadar isterseniz boşluk bırakın. Trabzana batın. Pardon, 2 tane kadar zincir kadar yere batın. İsterseniz benim gibi alttan batırın. 1 2 zincir çektim. Ben böyle batıyorum arkadaşlar. İsterseniz dediğim gibi zincire de batabilirsiniz. Böyle alttan alıyorum. Şimdi köşe birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Şöyle 3 tane trabzan oldu. Evet arkadaşlar, 3 tane kutucuk yapmıştık. Şimdi tekrar altından ipimi geçiriyorum. Bir trabzan yaptım. 2 trabzan. 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar alttan batıyorum. Alttan geçiriyorum. Bir kutucuk yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar altından geçiyorum. İkinci kutucuğumu yaptım. 2 zincir çektim. Bu köşede 3 tane kutucuk vardı. Şunu da şöyle çekiyoruz. Yerini buluyor. 1 2 3 tane kutucuk. Burada 7 tane trabzan vardı. Şimdi 2 kutucuk yaptık. 3. kutucuğu sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, 2 kutuyu yapmıştık. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyoruz. 2 zincir çektik. Şimdi bunu ben kilitlemem lazım. Böyle alttan alırsam bunlar hepsi kaçar. O yüzden bunu böyle düzelttikten sonra 2 tane zincir kadar ileriye gidiyorum. Şunu buraya sabitlemem lazım. Da sabitleyemedim. Evet, battım bir yere. İşte sıkı olursa da böyle oluyor. Batmıyor. Bir tane buraya bir trabzan yaptım. Şimdi bunu böyle yine düzeltiriz ki düzelsin. Bu ilk sıra sorun değil. Şimdi köşeyi dönmek için 1 2 3 4 5. Ben 5 tane zincir çekiyorum. Siz isterseniz 6 tane de çekebilirsiniz. Elinize kalmış. Sabitlem yok. Şurada da elimin içinde şeyler battı. Çiçeğin şeyler battı. Dikenler battı. Ellerim mahvoldu. Berbat bir elimi kestim. Ben günlerce zor iyileşti. Neyse. Şimdi 5 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada 3 tane trabzanımız var. 3 kutucuğumuz vardı. 3 kutunun üzerine 3 kutucuk yapıyoruz. Birinciyi yaptık. 2 tane zincir çektim. İkinci kutuyu battım. 2 tane daha zincir çektim. Üçüncü kutuya da batıyorum. 3 tane kutunun üzerine 3 tane kutucuk yaptık. Yerimi de değiştirdim. Burada ışık çok geliyor. Şöyle mi tutsam anlayamadım ışık. Annem bu sadece şurayı var ya çekmek için, köşeyi dönmek için 3 kere video çektim. 3 kere de başa geldim. Annemin yüzünden odayı değiştirdim. Evet, 3 kutunun üzerine 3 kutucuk yaptık. Evet, 3 tane kutunun üzerine 3 tane kutucuk yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 veya 6 tane zincir çekiyoruz. 7 tane burada altta trabzan vardı. En sonuncusunun tepesine, trabzanın tepesine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kutunun üzerine boş kutu yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Boş kutunun üzerine tekrar bir boş kutu yapıyoruz. İkinci boş kutumuz oluyor. Bir iki zincir çekiyoruz. Şimdi köşeye geldik. Köşede ortadan bir yerden batıyoruz.
2 tane kadar zincir bırakıyoruz. Üçüncüsüne hemen hemen batıyoruz. Şöyle bir köşe oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar işimizi döndürüyoruz. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Boş kutunun üzerine bir boş kutu yapıyoruz. 2 zincir. Boş kutunun üzerine boş kutu yapıyoruz. 2 zincir. Boş kutunun üzerine boş kutu. 3 tane boş kutumuz vardı. 3 tane boş kutu yaptık üstüne. Şimdi burada çektiğimiz zincirin üzerine ipimizi alıyoruz. İçini 5 tane dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. Bir tane de başındakine batırmıştık. Onunla birlikte 6 oldu. Şimdi buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. 7 tane oldu. 2 tane başlara, 5 tane de zincirin üstüne. Toplamda 7 tane trabzan oldu. Altta da 7 tane yapmıştık. Burada da şimdi 7 tane oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kutunun üzerine boş kutu yapıyoruz. 1, 2. 3 boş kutumuz vardı. Tekrar 3 boş kutu. Boş kutular sıra sonuna kadar, yani havlu kenarımızın bitimine kadar aynı şekilde olacak. Sadece burası değişiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Köşeye döndük. 4. sıraya geçtik. 4. sırada yine 3 tane boş kutunun üzerine 3 tane boş kutu yapıyoruz. Birinci kutuyu yaptık. İkinciyi de yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Tekrar boş kutunun üzerine boş kutu yapıyorum. Toplamda 4 tane sıra, dördüncüsüne de hepsi boş kutu oldu. Şimdi bunun üzerine tekrar zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekeyim. 6 tane biraz geniş geldi. O elinize göre arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. 7 tane trabzan yapmıştım. En sonuncusunun tepesine batıyorum. Tekrar battım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Boş kutunun üzerine boş kutu yapıyorum. İp tığa takıldı. 1, 2. Evet, tekrar aynı yeri yapıyorum. Boş kutunun üzerine boş kutu. 1, 2 zincir. İkinci boş kutumuzu yaptık. 2 zincir. Tekrar köşeye geldik. 4. sıramızı da yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyoruz. Tekrar burayı döndürüyoruz. Burada tekrar arkadaşlar boş kutunun üzerine boş kutu yapıyoruz. 5 tane zincir çektiğimiz yere de 5 tane zincir çektiğimiz yere de buranın tepesine batacağımız için trabzanın 3 tane kutu yapacağız ya. 3. kutuya bastığımız zaman o birinci oluyor. 5 tane de içine oluyor. Bir tane de bu direğin başına, kutunun başına olduğu için toplamda onunla birlikte 7. Yani içini 5 tane, kenarlarla birlikte 7 tane olmak üzere. Boş kutuların üzerine yine boş kutular yapacağız. Bu arkadaşlar, bu işlem havlunuzun boyu ne kadarsa, nereye yapıyorsanız oraya kadar olacak. Bu şimdi aşağısı birazcık yayılmış da olsa da o toplanacak sonra arkadaşlar. İlk başı önemli değil. Etrafında çerçeve de yaparız İsterseniz. Benim ipim şimdi, renkli ipim biraz gözüme az geldi. Eğer artarsa etrafına da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Biraz renklensin diye. Zaten renkli bir havlumuz olacak. Şimdi havlumuzun boyutuna kadar bunu yapalım. Ve şimdi motif yapmamıza geçelim. Evet, renkli ipimizi aldık. Arkadaşlar şu kadarcık bir yumağım var. Ben bundan daha önce bir şey yaptım sanırım. Şey de yok. Bakalım yetecek mi? İnşallah yeter. Tığımıza ipimizi sabit ettik. Şimdi küçüğün bir büyüğü olan halkamızı bu. En küçüğün bir büyüğü. Onu aldık. Şimdi bunun içine
giriş yapıyoruz. Pencereyi de açtım. Bütün sesler geliyor. Bunu yaptık. Şimdi bunun içine 15 tane sık iğne yapıyoruz. Çok fazla sıkmayalım. Batacağız çünkü bunlara. 1, 2, şöyle içinden alıyoruz. İpsiz. 3, 4. Şunu 15 bir yapayım. Evet, 15 tane yaptık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp kaydırmayla böyle birleştiriyoruz. Böyle sıfırladık. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekelim. Veya 6 tane. İlk battığımız şurası, hemen onun yanındaki değil diğer yanına. Yani bir tane boş bırakıyoruz, diğerine geçiyoruz. Bir tane trabzan yaptık ve boş kutu oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Bir tane boş bırakıyoruz, diğerine batıyoruz. Tekrar bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir tane boş bırakıyoruz, diğerine batıyoruz. Şimdi bir tane boş bırakarak bir tanesine ilerisine batarak 4'er tane zincir çekerek bütün sık iğnelerimizin üzerine kutucuklar yapalım. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyoruz. Şimdi ilk çektiğimiz 7 tane zincir çekmiştik ya, bunun 3. sırasına batıp 8. halkamızı da yapıyoruz, yuvamızı da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığımız yuvanın içine ipsiz giriyoruz. Bir sık iğne ile 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bunun içine bir trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3 seferde çıkacak şekilde bir tane yaptık. İkinciyi, üçüncüyü, üç tane yaptık. Tekrar bir daha giriyoruz. Yuva yapıyoruz. Yuvanın içine. Toplamda 4 tane yaptık. 3 tane zincir ve içine 4 tane de trabzan yaptık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpsiz aşağı iniyoruz. Tekrar yapalım. Şimdi yan yuvaya geçiyoruz. Geçiş yapıyoruz sık iğne ile. 1, 2, 3 tane zincir çektik. 3 tane zincir çektikten sonra yuvanın içine giriyoruz. 1, 2, 3 seferde çıkıyoruz. Bir trabzan yaptık. Tekrar yuvanın içine giriyoruz. 1, 2, 3 seferde çıkarak bir trabzan daha yaptık. Toplam 2. Bir daha trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3 seferde çıkıyoruz. 4. trabzanımızı da yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yuvanın içine ipsiz batıyoruz. Yan yuvaya giriyoruz. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi kaç tane yuvamız vardı? 8 tane. 8 tane toplam olacak şekilde bunları böyle yapalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, hepsini yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi işimizi ters çeviriyoruz. Hemen yanındaki var ya, yanındaki yaprağın altındaki trabzana bunu geçiriyoruz, sabitliyoruz arkadan ve sık iğneyle kapattık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar bu yuvaları yaparken 4 zincir çekmiştik. Bir üst sıraya geçmemiz için, yaprak da büyüyeceği için 2 tane zincir artırmış oluyoruz. Şimdi
Bu buradaydı. 6 tane zincirimizi çektik. Hemen yanındaki trabzanın içinden belinden dolayıp sık iğne ile kapatıyoruz. İyice sıkı olsun, açılmasın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektik yine. Hemen yanındaki, şu arkadan göstereyim. Buradan geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındakinin içinden geçiriyoruz arkadan. Bir üst sıraya geçmemiz için. Çünkü yaprakları yaparak burayı kilitlemiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine işimizi çeviriyoruz. Nerede kalmıştık? Hemen yanındakine. Şuradan geçiriyoruz. Şimdi bütün hepsini arkasından yapalım. 6 zincir çekelim. Evet, son halk zincirimizi de çektik. Şimdi arkadaşlar bu ilk başladığımız noktaya geldik. Bunun içine batmayalım. Yine o bacağını batalım. Şuradan batalım. Şuradan bir sık iğne ile yine onu sabitleyelim. Sonra ilk yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile giriş yapalım. Toplamda arkada yine 8 tane burada bacak yapmıştık. Yuva yapmıştık. Yine 8 tane olacak. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektik. İşimizi de ters dönüyor habire. Şimdi zincirimizin üzerine ipimizi alalım. İlk yuvanın içine girelim. 1, 2 ve 3 seferde çıkılacak şekilde bir trabzan yaptık. Tekrar yuvanın içine girelim. 1, 2, 3. 2 tane oldu. Üçüncüyü yapıyoruz. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. trabzanımızı yapıyoruz. İlk yuvada 4 tane yapmıştık. Burada 6 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve aşağıdan sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi yandaki yuvaya giriyoruz. Boş yuvaya girdik. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar boş yuvanın içine giriyoruz. 1, 2 ve 3 seferde çıkıyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3. 2 tane oldu. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Ve 6. trabzanımızı yapıyoruz. 3 seferde çıkıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar yuvaya ipsiz batıyoruz. Şu an 2 tane yaptık. Şimdi yanındaki yuvanın içine giriş yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bunun içine 6 tane dolduruyoruz. Sonra 3 zincirle yine aşağı ipsiz iniyoruz. Tekrar aynı yuvaya giriyoruz. Yani buradaki işlem dörtlüydü. Buradaki işlem altılı oldu. Şimdi bunu da yapalım sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, yani çiçeğimizin görüntüsü şu şekilde oldu. Birinci sırası ve arkadaki ikinci sırası. Şimdi 3. kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3. bölüme yaprağa geçiyoruz. Bir tane burayı sonuncu yaptık. Bir tane zincir çektim. İlk başladığım yerin oradan bunu sabitliyorum. 4 zincir çekmiştik. 6 zincir çektik. Şimdi buraya 7. zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Bunu da nereye batırıyoruz arkadaşlar? Yine arkaya çeviriyoruz. Bu altındaki göbek kısmı var ya, ilk yaptık. Oraya değil de bir üst kata çıkmamız için bu ikinci yaprağın yeri var ya. İkinci yaprağın yeri şu ara. Bakın şurası altta. Bu ikincisi. Bu ikinci yaprağın arasından geçiriyorum. Çünkü yukarı çıkıyorum ya. Alta yaparsam biraz daha aşağıda kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çekiyorum. İşimi çeviriyorum. Şimdi tekrar bu ikinci yaprağın olduğu yerden batırıyorum.
Şimdi böyle yuvalar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çeviriyorum işimi. Yaprağımı da tutuyorum ki alt kattakine batmayayım. Şu araya. Bunun ilk göbeğine değil, şunun arasına. Oraya batıyorum. Aşağıda kalmasın diye. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi sıra sonuna kadar yuvalarımızı yapalım yine. Evet, sonuncusuna geldim arkadaşlar. Şu ilk battığımda şunun arasından bir yerden batıyorum. 8. yuvamı da yaptım. Şimdi yeni yuvanın içine giriş yapıyorum. Sık iğneyle. Böyle giriş yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 4 tane yapmıştık. 6 tane yapmıştık. Bu sefer de 8 tane yapacağız arkadaşlar. Bu 3 tane zincir dışında. 3 seferde yine çıkıyoruz. Bir tane yaptım. İkincisi 3, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yaptım. 4, 6, 8 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpsiz batarak sık iğneyle bir tane yaprağımı yapmış oldum. Şimdi yandaki yuvanın içine giriyorum. İnşallah ipim yeter. İpimden çok berbat korkuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, tekrar 3 seferde çektim. Bir tane yaptık. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, 6, 7 ve 8. 3 tane zincir çektim. Sık iğneyle battım. Ve yandaki boş yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğneyle. Arkadaşlar ben bunu model olarak yapmıyorum. Model olarak yapmış olsaydım benim ipim yeterdi. Korkum ondan. Ben bunu çift taraflı yapıyorum. Çünkü ben bunları bazen satıyorum. Hani beğenen, hangisini beğenen olursa sattığım için. Yani ipimden o yüzden korkuyorum. Bundan daha önce bir iş yapmıştım. Bu kadar kaldı. Bakalım ne olacak. İnşallah korktuğum gibi olmaz. 1, 2, 3. Tekrar buraya 8 tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu yapalım, bitsin. Evet arkadaşlar, 3 tane sıra çiçeğimizi yaptık. Kopardım. Hemen bunu yakmam lazım yoksa kaçıyor. Birinci yaprak. İkinci ve üçüncü. Şimdi küçük yapraklara geçelim. Evet, renkli ipimizi aldık yine. Yine aynı boy halkamızı alıyoruz. Tabii halkam düşmese iyi olacaktı. Neyse. Tığımızı da ipimizi sabitledik. Halkamızın içine giriş yapıyoruz. Bir tane sık iğneyle sabitledik. Öteki halkamızda nasıl yapmıştık arkadaşlar? Sık iğne yapmıştık. 15 tane. Bunda da aynısını yapıyoruz. 1. Çok fazla sıkmayalım. Yine üzerlerine çekip atacağız. 2. 3. Bunu bir 15 tane yapalım. Evet, 15 tane sık iğnemizi yaptık. İlk battığımız sık iğne yaptığımızın tepesine batırıp batamadım. Battım. Şimdi bunu kaydırma yöntemiyle geçirerek bunu böyle birleştirdik ve yuvamızın göbeği oldu. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz.
2 tane sık iğne atlıyoruz. Bu başladığımızın yanından itibaren 1 2 tane atlıyoruz. 3. sık iğnenin içine ipsiz bir şekilde batıyoruz. Bir yuva yaptık. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane atlatıyorum. 1 2 ve üçüncüsüne batıyorum. İpliksiz. Burada trabzan olarak yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyoruz. 2 tane atlıyoruz. Sık iğneyi üçüncüsüne batıyoruz. Böylelikle bütün hepsini sıra sonuna kadar yapalım. 1 2 3. Toplamda sanırım 5 tane olacak. Onu da yapalım. Sonuncu yuvayı da yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 2 tane atlatıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. 5 tane yuvamız olacak. Şimdi ipimizi kopartalım. Beyaz ipe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, beyaz ipimizi, tığımızı sabitledik. Herhangi bir yuvanın içinden giriş yapıyoruz. Sık iğneyle giriş yaptık. 1 2 3 tane zincir çektik. İpimizin üzerine tığımızı aldık. Yuvanın içine girip 3 seferde çıkılacak şekilde bir trabzan yaptık. İkinci trabzanımız 1 2 ve 3. Üçüncü trabzanımız 1 2 ve 3. Dördüncü trabzanımız 1 2 ve 3. Şöyle bir şey oldu. 1 2 3 tane zincirle, sık iğneyle kapatıp bir yuva yapıyoruz. Yandaki yuvanın içine giriyoruz. 1 2 3 zincirle tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıkıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Yuvaya batıyoruz. Tekrar yandaki yuvaya giriyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar 4 tane trabzan, 3 tane zincirle aşağı iniyoruz. Bu işlemi de böyle yapalım arkadaşlar. Sonra ipimizi kopartalım. 3 ve 4. 1 2. Gerçekten telefon şimdi önde olunca gerçekten zorlanıyorum. Hani fazla gidemiyorum. Yani video çekmek zor. 1 2 3. Hani önüne al, eline yap. O kolay. Yandaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü. 3 seferde çıkıyorum. Dördüncü. 1 2 3 tane zincir aşağı iniyorum. Kaç tane oldu? 4 tane yaprağımız oldu. Dördüncü yuvanın içine giriyorum. Şu ipi de şuradan bununla birlikte götüreyim. Sonra yakacağım orayı. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bu ipi de arada götürmüş oluyorum. Bir tane yaptık. İkinci, üçüncü ve dördüncü yaprağımızı yaptık. 1 2 3 tane zincir aşağı indik. Bir tane zincir çekip ipimizi buradan koparıyoruz. Ve hemen arkasından yakıyoruz, yoksa kaçıyor. Sonraya bekletilmiyor. Pamuk ip olsa kaçmaz ama bu kaçıyor. Şunları da temizleyelim. O da yandı.
Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir minnacık bir çiçeğimiz oldu. Şimdi bunların hepsini yapalım, hazırlayalım. Sonra da yaprağımıza monte edeceğiz. İlk önce arkadaşlar hani dediğim gibi bunları yapalım. Bunları da yapalım. Zaten şeyi de yaptık. Beyaz monte edeceğimiz yeri de yaptık. Çok az bir iş kaldı artık bunun da. Birleştirmelerden sonra zaten havlu kenarımız da bitmek üzere. Bitiyor. Şimdi küçük çiçekleri de yapalım. Evet arkadaşlar. Renkli ipimizi aldık. Elimize işimizin tersine düzüne bakalım. Şuradan ortadan bir yerden herhangi bir yuvadan batıp tığımızı sabitleyelim. Düz yüzü bize bakacak şekilde, burası arkası. Hatta ben de karıştırmayayım diye ipleri arkaya bıraktım. Yakmadım bu sefer. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Şurada zincir çekmiştim ya, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tabi batabilirsem. Evet, şükür battım. Evet, sonra buraya 4 tane trabzan yapmıştık. Bir de zincirle birlikte onların üstlerine sık iğne yapıyoruz. 2, 3 ve 4. 4 tane de sık iğnemizi yaptık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir aşağı batıyoruz. Beyazın olduğu yerin üstüne batıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Diğer yaprağın üstüne geçtim. Tekrar bunları dolduruyoruz. Üstüne sık iğne yapıyoruz. Her trabzanın üstüne birer tane sık iğne. Tekrar 3 tane zincir. İkinci yapraktayız bu arada. Tekrar alta geçiyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üçüncü yaprağımıza geçtik. Aynı yine trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir. Tekrar aşağı batıyoruz. 1, 2, 3 tane yaprak yaptık. 1, 2, 3 tane yine zincir çekiyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Trabzanların üstüne yine batıyoruz. Sık iğne ile 2 oldu. 3 ve 4. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptık. 5 tane yaprağımız vardı. Bir tane zincir çekiyoruz. Diğer işimizi alıyoruz. Bunu da tersine düzüne dikkat edelim. Bir tanesinin tepesinden bu başından değil, bu başından batıyoruz. Modelimizi birleştiriyoruz, yapraklarımızı. Tersine düzüne dikkat edelim. Birleştirdik. Tekrar bunu sık iğne ile trabzanların üstüne geçiyorum. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 tane zincir aşağı iniyoruz. Yaktığım yerler zor batıyor. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar yukarıya geçiyoruz. Trabzanların üstüne yine sık iğne yapıyoruz. Üç tane zincir aşağı batıyoruz. Tekrar 3 tane zincir yukarıya çıkıyoruz. Trabzanın içine batıyoruz. Tekrar yine trabzanları dolduruyoruz. Bir, iki, üç tane tekrar aşağı iniyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirle
yukarıya çıkıyoruz. Şimdi kaç tane yaptık? Bunda 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Bunda 1, 2, 3, dördüncü yaprağa geçtik. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane zincir çekiyoruz. Diğer motifimizi alıyoruz. Dikkat edelim yine. Yüzleri bize baksın. Yine buradan birleştiriyoruz. Sağ taraftan, yaprağın sol tarafından değil. Şöyle bir görüntü oluyor. Şuradan bir yaprak kaldı. Buradan da bir yaprak kaldı. Böyle de anlayabilirsiniz. Dördüncü yaprağı diğer motifle birleştiriyoruz. Tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir aşağı iniyoruz. 1, 2, 3 zincir yukarıya çıkıyoruz. Bir, iki, 3, 4 taneleri yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir aşağı iniyoruz. 1, 2, 3 zincir yukarıya çıkıyoruz. Tekrar yine trabzanların tepesine sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, 3 aşağı iniyoruz. 1, 2, 3 tekrar yukarı çıkıyoruz. Sanki yokuş daha aşağı iniyoruz ya. Yokuş yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3 tane yaprağı yaptım. Şimdi dördüncü yaprağım. Bu dördüncü yaprakta tekrar birleştirme olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Birer tane boş kalacak. Yaprağım. Herhangi bir noktada yine giriyoruz. Sağ taraftan, yaprağın sağ tarafından. Ters düz. Ona bakalım da. Ters bu düz. Birer tane zincir çekiyoruz birleştirmelerde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunu da aynı işlemi yapacağız. 5. yaprağı da yapalım arkadaşlar. Bir tane yaprak boş kalacak şekilde orada buluşalım. Evet arkadaşlar, 5 taneyi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi birer tane yaprakları boşta kaldı. Şimdi bu en son yerdeyim. Buradan tekrar 1, 2, 3 tane zincir aşağı iniyorum. Bu son yaprağa sıra geldi. 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum ve sık iğne ile batıyorum. Burada 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir yaptım. Motifimizi alıyoruz elimize. Şu arkadan en sonki yaprak var ya, onun ortasından bir yerden batıyoruz göz kararıyla. Battık. Bir tane zincir çektik. Tekrar beyaz olan tarafa küçük yaprağımıza giriş yapıyoruz sık iğneyle. Tekrar geri kalan sık iğneleri dolduruyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar aşağı batıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. İşimize de dikkat edelim dönmesin. Buradaki birleştirme yeri vardı ya, birer tane zincir çekmiştik. Karşı tarafa almıştık. Oradan bağlıyoruz. 1, 2, 3 sık iğneyle onun altından geçtim. Şu ipi de kaybedelim. Şuradan aşağı iniş yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Beyaz yaprağımıza geçiyoruz.
ikinci motifimize geçtik. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar büyük yaprağımızı alıyoruz. Tersine düzüne dikkat edelim. Dönüyor çünkü. İkinci yaprağımızı birleştireceğiz. Şuradan arkadan en alttaki, buradan en son yaptığımız 3. yaprak var ya, oradan herhangi bir yerden ortadan göz kararıyla batıyoruz. Sık iğnelerini alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar aşağı yaprağımızın beyaz olan kısmına batıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. İşimizi de yine çevirelim. Şu ara var ya arkadaşlar. Şu ara. Şuradan altından dolandırarak alıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Sık iğneyle batıyoruz yine aşağı. 1, 2, 3. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Tekrar yine sık iğne. Bir tane zincir. Yaprağımızı çeviriyoruz. Yine arkadan 3. sıradan herhangi bir yerden ortadan göz kararıyla batıyoruz. Birleştirdik. Bir tane zincir. Tekrar beyaz yaprağımıza geri döndük. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aşağı beyaz kısma batıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yani batarken yaprak yukarıda, küçük yapraklar aşağıda. Şöyle. Birer tane batırıyoruz. Bakın böyle dönüyor. Bunu böyle çeviriyoruz. Böyle bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim yeşil kısmının yapılışına. Yuvanın içine giriş yaptım. 1, çok fazla da sıkmayayım, üzerine batacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane sık iğne yaptık. Bir tane zincir çektik. İşimizi çeviriyoruz. Arka kısmı bize bakacak şekilde. İlk baştaki yuvanın sık iğnenin üstüne batıyoruz. 1. Diğerine geçiyorum. 2. Manavcı da geçiyor. Hurdacıymış. Neyse 3. Sık iğneler kamera arkası çok zor oluyor. 4. 5. 5. 6. 7. 7 tane sık iğne yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu geri sık iğneyi boş bırakıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir önceki değil sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7 taneydi, 6 taneye döndü. Bir tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Bir baştakini değil sonrakisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemiz oldu. 5.'sine batarsam. Bir tane zincir çekiyorum. İlk baştakini boş bırakıyorum. Diğerini geçiyorum. 1, 2, 3,
ve 4. 4 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum, işimi ters çeviriyorum. İlk baştakini boş bırakıyorum, diğerine geçiyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum, işimi çeviriyorum. Bir baştakini boş bırakıyorum, diğerine geçiyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Son sıramız arkaya gelecek şekilde. Bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu da yaptım. Eksiltmelerle görüntü şöyle bir şey oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Şu an ön yüzü bana bakıyor. En son tek yapmıştık ya. Onun dibine batıyorum. 5 tane zincirimi bir pıtırcık yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Bir altına geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir alta geçiyorum. Böyle aşağı inmeye çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir aşağı iniyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aşağı iniyorum. 1, 2 ve 3 tane de buraya sık iğne yapıyorum. Böylelikle iki tarafımızda sık iğne oldu. Yaprağımız hem sabitlendi, sağa sola da kaymayacak. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. İpim takıldı. 11 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çektim. İşimi çevirdim. İlk sıraya batıyorum. Burada eksiltme yapmıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Diğer tarafa dönüyorum. Burada eksiltmeye başlıyorum. İlk baştakine batmıyorum. Diğerine batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum ve 5 tane, sonra bir zincir çekiyorum. 4 3 2 1 derken en tepe noktasına geliyoruz. Bir tane kaldığı zaman modelimizin arka tarafında kalıyor. 5 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi ön tarafını çeviriyoruz. Bir tanenin üstüne batıyoruz. Pıtırcık yapıyoruz. Birer tane zincir alarak aşağı iniyoruz. Diğer motiflerimize, yuvalarımıza girerek yapraklarımızı yapıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaprağımız oluyor. Bu 9 tane de yaprağı yapalım arkadaşlar. Diğer işleme geçelim. Şimdi bu yaprakları da yapınca arkadaşlar tığımızı yine renkli ipimizi sabitleyelim. Sabitledik. Şimdi işimizin ön yüzünü kendimize doğru çevirelim. Bunların tepelerine 5'er tane çekmiştik ya. Yuvanın içine giriyoruz. Yuvanın içine girdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şu ipi de arada kaydıralım. Yuvanın içine ipsiz batıyoruz sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar sık iğneyle yuvanın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar yuvanın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir.
Tekrar yuvanın içine batıyorum. Görüntüsüne bir bakalım. 4 tane yaptık. Şöyle bir şey oldu. 4 tane yeterli. İsterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bunun üstüne bir tane de zincir çekiyorum. 4 tane yaptıktan sonra ipimi koparıyorum. Şunu da biraz azaltayım. Yakarken çok uzun olursa kararma yapıyor. Çok çirkin bir görüntü oluyor. Şöyle bir pıtırcık yaptık. Tekrar bir tane daha yapayım. İsterseniz tüm yeşillerin üzerine tek renk yaparsınız. İsterseniz renkli renkli de yapabilirsiniz. Beyazla da. Bir tanesini boş bırakıyorum. Diğerine geçeceğim. Ötekini çünkü beyaz yapacağım. İsterseniz dediğim gibi renkli de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimizi yine altından kaydıralım. Sık iğne ile yuvanın içine girelim. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Tekrar yuvanın içine girelim. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 3 oldu. Sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve dördüncü. Yapımı kolay, zevkli burası. 1, 2, 3, 4. Bir tane de zincir. Hemen tığın ucuna getiriyorum ki çok fazla ip de gitmesin. Zaten ipi kısıtlı kullanıyorum ama çok şükür ki ipim yetiyor. Hani korkmuştum. Şöyle bir yuvacık yaptık. Şurada benim ipimin bir katı çıkmıştı. Yeşil bobinlerin içinde sarılırken oradan ipin katı kopmuş. Şeyin içinden çıktı. Öyle çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Beyazını da yapın. Beyazını da görün. Evet arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? İsterseniz dediğim gibi tek tek ayrı ayrı renklerde yapabilirsiniz. Ya da hepsine aynı renkle yapabilirsiniz. Bence böyle güzel, şirin, gösterişli oldu çıtıpsılar. Yine de herkesin kendi zevki. Dediğim gibi isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. İsterseniz yeşil de yapabilirsiniz. Yani yaprağın devamı gibi. Artık bu size kalmış. Evet, şimdi diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, sıra geldi tabanımıza. Yeşil ipimizi aldık. Tığımıza sabitliyoruz. Tabanımızı aldık. Arkadaşlar bakın, bunu her zaman aynı yöne gittiği için tersi düzü var. Düz tarafını alalım. Bu taraf ters, bu taraf düz. X kutucuğumuzun içine giriş yapıyoruz. Tutturalım. İlk kutunun içine girdik. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Diğer kutuya geçtik. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Üçüncü kutuya geçtim. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi 1, 2, bir tane yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. İşimi ters çevirdim. İlk battığım sık iğne yaptığımın en baştakine batıyorum. İpsiz bir şekilde. Şöyle bir kutucuk elde ettik. Yuva. Evet arkadaşlar, bir tane zincir çekelim. İşimizi döndürelim. İçine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
7 tane sık iğne yaptık. 2 tane zincir çektik. Motifimizi aldık. Düz tarafı bana bakılacak şekilde. Buradaki ilk 5 tane zincir çekmiştik ya, pıtırcık yapmıştık. O yuvanın içine giriyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içine giriş yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arkadaşlar tabanımız düz. Düzde motifimiz olacak. Sonra yuvanın içine giriş yaptım. 7 tane sık iğne yaptım. Yandaki karenin içine giriyorum. Boş kutunun içine giriyorum. 1, 2, 3. Yandaki kutuya 1, 2, 3. Bir yandaki kutuya 1, 2, 3. Bir yandaki kutuya 1, 2 ve 3. Toplamda 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4 tane yapmışız. 1, 2, 3. Bir yandakine geçiyorum. 1, 2 ve 3. Bakayım, sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. Evet, 6 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. İşimi ters çevirdim. Bu zincirle birlikte 1, 2, 3 kutu kadar ileriye gidiyorum. En baştakine batıyorum. İlk başta yaptığımız gibi 3 tane geriye gittik. Bir tane sık iğne, işimi çeviriyorum. Halkanın içine girdim. 2, 3, 4, 5, 6, Floş ip hemen kaçıyor. Nereye kadar kaçtı? Pamuk ip böyle diye floş kaçıyor. Evet, yine aynı yerden başlıyorum ve yine tığı kaçırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Yuvamın içine, halkanın içine giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4'te mi 5 var, kaçıyor. Allah Allah. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. İkinci zinciri çektim. İşimizi de tersini düzünü bakalım. Dönüyor çünkü. Nereye denk geliyorsa oraya yapıştıracağız. Bu ilk yaprağımızın 2 tane yaprağı var ya burada önde. Bunun başına veya ortasına batıyoruz. Sık iğneyle kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar yeşil yuvamın içine giriş yapıyorum. Yine 7 tane sık iğneyle aşağı iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptık. Hemen yandaki yuvaya, beyaza giriş yapıyorum. 1, 2, 3. Yandaki kutuya giriyorum. 1, 2, 3. Bir yandaki kutuya geçiyorum. 1, 2 ve 3. Bir yandaki kutuya geçiyorum. 1, 2, 3. Bir yandaki kutuya geçiyorum. 1, 2, 3. Kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5.
Altıncı kutuya geçiyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşimi ters çeviriyorum. 3 kutu geriye gidiyorum. 1, 2, 3. En başına batıyorum. Sık iğneye. Batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar işimi düz tarafına çeviriyorum. Yuvanın içine giriyorum. Yeşil yuvanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7, 7, 7. Evet. 1, 2 tane de zincir çektim. Şöyle bir bakarsak ne yapmışız? Dönüyor iş. Şu iki yuvayı bağlamışız. Şimdi diğer tarafına bağlayalım. Aralarda 3'er tane boşluk var. 3 tane boş kutucuk var. Evet, şimdi 3. yuvamızı da birleştirelim. 2 tane zincir çektik. İşimizi de düz tarafına alalım. Elinizden de yere koyun arkadaşlar. Nereye denk geliyorsa, ben daha önceden baktım. Şu arkadan tuttuğumuz zaman şu birleştirme yeri, bu ikinci yaprağımız. İkinci yaprağımızın hemen bu başında arkadan batırıyoruz. 2 tane zincir çektim. Şimdi nereye batırdım yine göstereceğim. Yine yeşil yuvamızın içine giriyoruz. 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Beyaz kutucuğuma yine geri geldim. İçine girdim. 1, 2, 3 tane zincir sık iğne yaptım. Bir yandakine geçtim. 1, 2, 3 sık iğne. İp kaçtı yine. Tekrar yan kutucuğa girdim. 1, 2, 3. Yan kutucuğa girdim. 1, 2 ve 3. Bir yan kutucuğa girdim. 1, 2, 3. Bir yan kutucuğa girdim. 1, 2 ve 3. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Yine işimi ters çevirdim. 1, 2, 3. 3 kutu ileriye gidiyorum. En başına tekrar batıyorum. Bir zincirle yine işimin düzüne çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğne yine buraya yaptım. 2 tane zincir çektim. Bir işimize de bakalım nereye gelmişiz. Evet, şimdi bunu da arkadaşlar donayım biraz parmağıma. Şimdi bunu ilk yaprağı yaptık. İkinci yaprağı boş bırakıyorum. Üçüncü yaprak, birincisi burada, bir bu, bir bu. Hemen bu sefer sağ taraftan yaprağın başından birinci, ikincisine giriş yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yeşil yuvamın içine giriş yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yine yaptım. Yine tekrar beyaz kutucuma giriyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Kutucuğa girdim yandakine. Bir yandakine geçtim. 1, 2, 3. Bir yandakine geçtim.
Geçemedim. 1 2 3 tane. Bir yandakine geçtim. 1 2 3 tane. Bir yandakine geçtim. 1 1 2 3. İşimizi de bir sayalım da ipim bitti, yeşilim kameraya takıldı. Kaç tane kutucuk yapmışız? 1 2 3 4 5 6. 6 tane yapmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. İşimi yine ters çevirdim. 3 kutu ileriye gittim. Bir zincirle yine işimi ters düzüne çevirdim. Yeşil yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık. 2 tane zincir çektim. İşime de bir bakayım. Bu ilk başta nereye batmıştık arkadaşlar? Bir ikinci yaprağa batmıştık. Yine aynı şekilde oraya batacağız. Bakayım yaprağın neresine batmıştım? Sağına mı soluna mı? Yeşil olan kısmının yanına. Şuraya doğru batıyorum arkadaşlar. Yeşil yaprağın sırasındaki ilk baştakine batıyorum. Oraya battım. 2 tane zincirle tekrar yuvama giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Tekrar beyaz yuvaya giriyorum. Burada da yine 6 tane dolduralım arkadaşlar. Evet, 6 tane zincirimi çektim. 12 tane 6 tane sık iğnemi yaptım kutulara. 6 kutuya 12 tane zincirimi çektim. 3 tane geri döndüm. 7 tane doldurdum. 2 tane de zincirimi çektim yine. Bu en son yaprağımızın ilk başı bize bakan kısmına batırıcının içine giriş yapıyorum. İlk başta yuvada yaptığımız gibi. Yine 2 tane zincir çektim. Tekrar yeşil yuvama giriyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane yine sık iğne yaptım. Tekrar beyaz kutuma geldim. 2 3. Tekrar beyaz kutumu dolduruyorum. 6 tane kutuyu dolduracağım. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane doldurmuşum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yine zincirimi çektim. 3 kutu ileriye battım. Sık iğne ile bir tane zincirimi yine çektim. Yine yeşil yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyorum ve diğer motifimin elime alıyorum. Tekrar aynı işlemi burada yapıyoruz. İlk baştaki yaprağı yine içine giriyorum. İki tane zincir, tekrar yeşil yuvamın içine giriyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 ve beyaz kutumun içine giriyorum. 1
2, 3 tane sık iğne, yandaki kutu derken 6 tane yapıyoruz ve aynı işlem diğer motifimizi nasıl bağladık ona göre yapıştırıyoruz bu motifleri. Modelimizi bir elimize alalım. Arkadaşlar sık elinizin sıklığına göre de değişiyor. Mesela ben bunu buraya bağladım. Siz bir kenarına bağlayabilirsiniz veya şuraya da bağlayabilirsiniz. Ben 50 numara ipim 18 tığla örüyorum. 22 numarayla da örersiniz. Bu zincirleri her zaman 18'e de örseniz, 22 ile de örseniz, 21 ile de örseniz elinizin ayarına göre zincirlerinizi çekin. Çok da kısa olmasın, kasmasın, çok da uzun olmasın. Salar kendini. Şimdi bu böyle. Şimdi ben bu diğer motifi de birleştireyim. Sonra komple bitmişini gösteririm. Arası böyle arkadaşlar. Bundan sonra bunu yaptıktan sonra 6 tane yapıyoruz. Yine 12 tane zincir çekiyoruz. 3 tane geri geliyoruz. Yani iki motif arasında 3 tane boşluk oluyor. Ha olur seyrek isterseniz bir 6 tane daha gidersiniz. Buraya da bunun tepesine de 5 tane zincir yaparsınız. Bir pıtırcık da yapabilirsiniz. Mesela buraya 2 zincir çekiyoruz ya. Bağlantı yerine. Bağlantı yerine 5 tane zincir çekersiniz. Şöyle birer pıtırcık da yapabilirsiniz o boşluklara. Ama böyle bence daha güzel oluyor. Şimdi bunun bitmişini yapayım. Bitmiş olarak size göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Ben bunu hepsini 3 tane yaptım, birleştirdim. Ondan sonra yeniden söktüm birleştirme yerlerini. Çünkü öbür tarafta fazlalığım kaldı. Bu fazlalık için şu 3 taneyi boş yaptım, doldurdum. Modeli anlatırken 3 taneyi dolu yapmıştım. İlk şeyi buraya yapmıştım, bu bacağı işte. Yani buraya yapmıştım. Onu söktüm. Çünkü ileride şey vardı. Ha bir de anlatırken modeli ters tutmayalım, düz tutalım dedim. Ters yapmışım bir de. Sonuçta ben burayı yaptıktan sonra hani düz tarafına gelmiş olsaydım buradan sökerdim. 2 sıra 3 sıra şuradan, yani şu bir tane ya da 2 tane sökecektim. Ters yön olduğu için sökemedim. Kesilmesi lazım, yanması lazım. Çok çirkin bir şey olacaktı. Komple söktüm yine yeşilleri birleştirme yerine. 3 tane buraya boş aldım. Ondan sonra bir de hoşuma gitmeyen yer şurasıydı. Şuraya 3 tane boşluk yapmıştık ya. Sonra bu çiçeğe geçmiştik. Onu da 2 tane yaptım. Arası biraz daha azalmış oldu. İsterseniz arasında bir tane de yapmış olabilir. Yapın ama 2 tane normal. Hani çok ayrık durmasın dedim arası. Daha bu ütülenmedi gerçi de. Ama model çok güzel oldu. Ben bunun başka bir rengini yine yapacağım. Zaten yapıyorum, satıyorum. Çevremdekiler istiyor. Gerçi çevremdekiler bedava istiyor da kusura bakmasınlar. İpler dünya para oldu artık. Bir de oyalı, içine bunlar bir de serum halkalar giriyor. O ayrı para, yapmak ayrı para. Mesela buna 3 tane renk alıyorsun, ayrı para. Ben bunu bir tane bizim burada bir yüncü vardı, kapandı. Bunu kaç sene önce 1 lira almıştım. Şimdi şunu hayatta 1 lira alamam. Ben iplerimi hep büyük alıyorum. Çünkü ip koparmayı sevmiyorum. Modelde tamam ip kopuyor da normalde sevmiyorum. Hani ipim bitecek mi bitmeyecek mi? İşte bunu o telaşla yaptım. Aslında ipim yetti çok şükür. Şurada da kaldı. Beyazını yapacağım. Beyazını daha yapmadım onu. Video için sadece bunu yaptım, birleştirdim. Aslında arkadaşlar bunu şuraya da getirebilirsiniz. Mesela dışarı atabilirsiniz. Birleştirmezsiniz. Birleştirmeyi şuradan da yapabilirsiniz. Yani bir tane boşlukta olabilir. O zaman ne oluyor? Şuradan başlarsınız. Bir tane dışarı gitmiş oluyor. Bir tane burada fayda ediyor. Şunu da zaten şuradan da bir tane fayda ediyor. Bu arayı azaltınca. Oradan yapınca burası da oluyor. Burası da mesela buraya 3 tane ya. 4 tane motif de sığabilir. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir de ben bunu 18'e ördüm. Tığ olarak 22'den örsen 4 tane zaten oluyor. Evet. Şimdi kanalıma abone değilseniz abonelik, like ve yorumlarınızı bekliyorum.
Diğer videoda inşallah çabuk çekerim. Video çekimlerim benim biraz uzun sürüyor. Çünkü ev işlerim bayağı bir yoğun geçiyor. Ee, İnşallah diğer videoyu da erken çekelim. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi seyirler. Takipte kalın.